Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere son günlerde yaşadığımız olayları biraz daha geniş bir pencereden aktarmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşı yaşanıyor ve bu süreçte Türkiye adeta liderlerin akın ettiği, devlet başkanlarının Erdoğan'la görüşmek için sıraya girdiği bir zaman dilimini yaşıyor. Tüm bu trafik içinde iki ülke başbakanının Türkiye'ye gelmesi çok daha farklı anlam içermekte. Bu ülkeler Almanya ve Yunanistan. Televizyondaki tartışmalarda Alman ve Yunanistan Başbakanı'nın ziyareti nedense çok irdelenmedi. Bir de gizli bir ülke vardı, o da Fransa. Macron şu an için gelmeye cesaret edemedi. Ama Almanya ve Yunanistan zaten Fransa'yı da temsil ediyordu. Videonun başlığında da belirttiğim gibi Almanya ve Fransa yakında Türkiye'ye karşı olan eylemlerini hızlandıracak ve mutlaka sonuç almayı deneyecekler. Neden mi? Aslında bunun birden fazla nedeni var. Ancak üzerinde durulması gerekenler birkaç başlık altında toplanabilir. Hepimiz Almanya ve Fransa'yı güçlü ülkeler olarak biliyoruz. Karşıdan görünen manzara bu şekilde. Ancak biraz daha detaya indiğinizde her iki ülkenin de tamamen Amerika'nın kuşatması altında olduğunu görürsünüz. Almanya ve Fransa çok uzun süredir Amerika'nın etkisinden kurtulmak için uğraşmakta. NATO askeri bir örgüttür. Ancak esasında NATO Amerika demektir. Ve Amerika NATO'yu kullanarak üye devletlerin içerisinde kendi yapılanmasını kurmuştur. Amerika NATO'ya üye devletlerde onlarca operasyon yapmış ve hala da yapmaya devam etmektedir. Amerika'nın Avrupa'da en etkin olduğu devlet ise Almanya'dır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika bu ülkeyi sürekli baskı altında tutmakta. Almanya'nın güçlü bir ordu kurmasını engellemektedir. Almanya ekonomik olarak bir devdir. Ancak askeri kapasite olarak dünyada etkinliği yoktur. Tıpkı Japonya gibi. İngiltere, Amerika'nın hem rakibi hem yakın müttefiğidir. Dolayısıyla Avrupa'daki Amerikan etkisinin kırılması için Almanya ve Fransa'nın işbirliği yapması kendileri açısından kaçınılmazdır. Yeni dünya düzeninin temelleri atılıyor. Hatırlarsanız pandemiden önce Almanya ve Fransa Rusya ile ilişkilerini ileri seviyeye taşımış, hatta Almanya, Fransa ve Rusya'nın ittifakı konuşulmaya başlanmıştı. O dönem Alman siyasetçiler açıkça Rusya ile ittifakı istediklerini de söylemeye başlamışlardı. Fransa ise Rusya'nın da dahil olacağı NATO'dan bağımsız Avrupa ordusu fikrini ortaya atmış, Putin de bu öneriye Rusya'nın çıkarlarına uygun olur diye onay vermişti. Berlin, Paris, Moskova hattı kurulduğu an Avrupa'dan Çin sınırlarına kadar Amerika'nın egemenliği bitecek. Böylece Almanya ve Fransa da Amerika'dan kurtulmuş olacaklardı. Bu plan tabii İngiltere'nin de işine gelmedi. İlk adım İngiltere'den geldi. Brexit ile Avrupa Birliği'nden ayrıldı ve Amerika ile ortak hareket etmeye başladılar. Amerika'nın ise kendisine karşı yapılan bu plana hamleleri gelmeye başladı. Daha önceki iki videomda ısrarla belirttim. Amerika'nın Rusya'yı yanına çekebilmesi için Ukrayna gibi bir yeme ihtiyacı vardı ve bunu Zelenski'yi Ukrayna'nın başına getirerek sağladı. Amerika'nın Çin'i durdurması için önce bu ülkeyi ekonomik olarak sarsması gerekir. Çin'in en büyük ekonomik partneri Avrupa'dır. Amerika'nın ise Avrupa'yı durdurması için dört koldan onu çevrelemesi gerekir. Bunun birinci basamağı İngiltere'dir. İngiltere kuzeyden Almanya ve Fransa'yı çevreleyen ülke olmuştur. Avrupa'nın içinde ise Amerika zaten olduğu için kendilerince bir sıkıntı olmayacaktır. Geriye Avrupa'nın güneyden ve Avrasya'dan kuşatılması kalmıştır. Bunun da yolu Türkiye ve Rusya'dan geçer. Rusya şu an için Amerika açısından tamamdır. Siz bakmayın Biden ve Putin'in kameralar önünde kavga ettiğine. Hepsi tiyatrodan ibarettir arkadaşlar. Amerika, Rusya ve İngiltere anlaşınca geriye tek ülke Türkiye kalmıştır. Türkiye'nin Avrupa'ya yanaşması tüm planları çökertir. Almanya ve Fransa'nın elini inanılmaz kuvvetlendirir. İşte Alman Başbakanı Scholz'un Erdoğan'a adeta koşarak gelmesi bu nedenledir. Alman Başbakanı buraya Rusya-Ukrayna savaşını konuşmak için değil, Türkiye'nin Berlin ve Paris'in yanında olması için konuşmaya gelmiştir. Bunun için gelirken yanında da Yunanistan'ı da getirmiştir. Almanya'nın Türkiye'yi ikna edebilmesi için altın tepside sunacağı yemek Yunanistan'dır.
Yunan Başbakanı Türkiye'ye neden sıcak mesajlar vermeye başladı ve Erdoğan'ın yanına geldi sanıyorsunuz? Yunanistan gerçek anlamda bir devlet değildir. Tarihleri boyunca her zaman bize karşı kullanılmış bir maşadır. Türkiye'nin Avrupa'ya yanaşması için Yunanistan'la sorunlarının bitirilmesi Almanya açısından önemlidir. Alman Başbakanı görüşmede mutlaka Erdoğan'a Türkiye'yi hemen Avrupa Birliği'ne alalım, siz de bizimle ortak hareket edin önerisini sunmuştur. Ancak Almanya burada Türkiye'ye Yunanistan üzerinden farklı bir tuzak daha kurmak isteyebilir. Onu da şu şekilde yapar. Almanya'nın telkiniyle Yunanistan Türkiye'ye sıcak mesajlar verir. Almanya da aynı anda Türkiye'nin AB üyelik sürecini başlatır. Yunanistan'ı Almanya burada Türkiye'yi kandırmak için öne sürer. Burada bizi üye yapacakmış gibi davranıp Türkiye'yi tekrar Avrupa'nın etkisi altına sokmak isteyebilir. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini başlatması Yunanistan üzerinden Almanya ve Fransa'nın planlarını gerçekleştirmesini de sağlayabilir. Türkiye eğer Avrupa Birliği üyelik sürecini tamamen Almanya ve Fransa'nın istediği koşullarda başlatırsa, Rum kesimini tanımak, Türkiye içinde özerk yönetimler oluşturmak, Ege'deki ve Doğu Akdeniz'deki iddialarından vazgeçmek zorunda kalır. Almanya ve Fransa, Türkiye'yi hemen Avrupa Birliği'nin tam üyesi yapacakmış gibi davranıp, sonu gelmeyen müzakere süreçlerinde oyalamak da isteyebilirler. Bu ise hem bizim için felaket olur, hem de dış politikada bir şey kazanmadan Almanya ve Fransa'nın çıkarlarına hizmet etmiş oluruz. Türkiye'nin hangi tarafı tercih edeceğini illaki Fransa ve Almanya'da az çok tahmin ediyor. Bunu engellemek ve bizi kaybetmemek için mutlaka operasyonlara girişeceklerdir. Yapacakları iki şey var. Birincisi ekonomik operasyonlar. İkincisi ise CHP'nin başını çektiği muhalefet. Gezi olaylarını hatırlayın arkadaşlar. Bu olayları esas çıkartan ve yönlendiren Almanya olmuştu. Gezi olaylarında halkı yönlendiren Alman ajanlar tutuklanmış ve bunlar bizim medyaya yansımıştı. Gezi olaylarının sözcülerinin kamuoyuna açıkladıkları istek listesi vardı. İlk isteklerini hatırlıyor musunuz dostlarım? Türkiye İstanbul Havalimanı'nı yapmaktan vazgeçsin. Peki bir ağaç için başlatıldığı söylenen eylemlerin havalimanıyla ne ilgisi vardı? Elbette ki çok ilgisi vardı. Çünkü İstanbul Havalimanı bitmeden önce Avrupa'nın en büyük havaalanı Frankfurt'tu ve bu işin adeta kaymağını Almanlar yiyordu. İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesi onların büyük zararına olacaktı ve oldu da. Peki gezi olaylarına en çok kim destek veriyordu? CHP ve Kılıçdaroğlu. İstanbul Havalimanı'na kim en çok karşı çıkıyordu? Tabii ki Kılıçdaroğlu ve CHP. Peki Kılıçdaroğlu Türkiye'yi sürekli olarak en çok hangi ülkeye şikayet ediyordu? Almanya'ya. 2023 seçimleri yaklaşırken Türkiye'de tekrar ikinci gezi ayaklanması deneyeceklerini devletin her kademesi biliyor ve bekliyor. Peki halkı sürekli kin ve nefret siyasetiyle yoran hangi parti? Tabii ki CHP. İşte Almanya ve yanında da Fransa bizi kararımızdan döndürmek için mutlaka Gezi Parkı olayları gibi bir işe girişecekler ve hiç kuşkunuz olmasın CHP'yi yine yanlarında bulacaklar. Türkiye şu an diplomasi masasında inanılmaz güçlü durumda. Almanya ve Fransa'nın en son isteyeceği şey Türkiye'nin Washington, Londra, Moskova ittifakına katılması olur. Eğer ki biz bu ittifaka katılırsak Avrupa'nın sonu gelmiş ve Avrupa Birliği denen yapı tamamen dağılma sürecine girmiş olur. Türkiye bu ittifaka katıldığı an Avrupa Birliği dört koldan çevrelenir ve Türkiye Avrupa Birliği'nin tabutuna son çiviyi çakar. Görünen manzara arkadaşlar, Türkiye'nin Almanya ve Fransa ile birlikte hareket etmeyeceği şeklinde. Karşı tarafın bize sunacağı çıkarların büyüklüğü Almanya ve Fransa'dan çok daha fazla. Türkiye şu an Erdoğan'ın öncülüğünde çok akıllı politika uyguluyor. Herkesle konuşabilmek çok önemli. Tüm müzakere süreçleri sonunda ülkemizin çıkarına en uygun ittifak seçilecektir. Türkiye'nin devlet aklı elbette ki Almanya ve Fransa'nın niyetlerinin farkında. Tıpkı Amerika, Rusya ve İngiltere'nin niyetlerinin de farkında olduğu gibi. Diplomaside ittifaklar kalıcı değildir. Olmadık anda her şey bir anda değişebilir. Ancak biraz önce dediğim gibi Türkiye, Almanya ve Fransa'nın karşısında yer alacak gibi duruyor. Çünkü artık Avrupa Birliği'nin dağıtılmasının zamanı geldi. Devletimiz eline geçen bu fırsatı kaçırmayacak gibi görünüyor. Kalın sağlıcakla dostlarım. Allah'a emanet olun.